Arkadaşlar herkese Türkiye'nin en büyük lüks otel kanalı Travel Turkey'den merhaba. Ben sunucunuz Yiğit Portakal. Türkiye'nin en güzel otellerini adım adım, metrekare metrekare, şehir şehir size gezdirmeye devam ediyoruz. Birlikte deneyimliyoruz. Bugün dünyanın birçok metropolünde en ünlü şehirlerinde var olan ve bir sene önce hizmete girmiş Peninsula İstanbul Oteli'ni gezeceğiz birlikte. Bu arada 2023 yılında açılmış Peninsula aynı tarihte İstanbul'da ve Londra'da da açılmış. Bazı ünlü metropolleri söyleyeyim size var olan. Beijing'de var, Şangay'da var, New York'ta var, Los Angeles'ta var, Chicago'da var. Tabii ki de 5 yıldızlı. İçerisinde de çok ünlü bir restoran var. Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutan restoranı var. Biz bugün Superior Room'da kalacağız. Superior Room'u göstereceğim size. Biraz otelimizi göstereceğim ve tabii ki de buranın en büyük önemli özelliği tarihi Yarımada'da olması ve Galata Port'un hemen yanında olması. Asıl İstanbul'u deneyimleyebileceğiniz yerlerden biri de burası. Şu anda ben direkt İstanbul Boğazı'na yaklaşık 1 metre mesafede oturuyorum. Arkamda da otelimizi görüyorsunuz. Birazdan gezmeye başlayacağız. Toplam 4 binadan oluşan Peninsula İstanbul'un biz 3. binasında kalacağız. Kısa özet geçeyim size. Peninsula İngilizce'de yarımada demek. Peninsula grubun zaten en büyük özelliği tarihi eserleri, tarihi yapıları alıp restore ederek lüks otellere dönüştürmesi. Burada da inanılmaz bir peyzaj çalışması yapılmış. Tam bir yıl önce Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden tek tek seçilerek bitkiler ve ağaçlar getirilmiş. Yaklaşık 10.400 metrekarelik çok önemli bir peyzaj alanı var. Otelin içine girdiğinizde o peyzaj alanı size gerçekten etkisini, atmosferini gösteriyor. Boğaz'la birlikte yemyeşil bir otelde kaldığınızı hissediyorsunuz. Lobiye girer girmez o lüksü size veriyor. İsterseniz otelimizi gezmeye başlayalım. Evet, odamızı gezmeye başlayabiliriz. Şöyle kartımı cebime koyayım. Biz 1. kattayız. Biliyorsunuz 4 tane binadan oluşuyor demiştim. Biz şu an Çinilihan'daki odamıza geldik. Burası bir Superior Room. Nereden baksanız 10 tane farklı oda tipi var. Kral dairesine kadar oda büyüklükleri var. 500 metrekarelik bir oda var. Bizimki yaklaşık 50-55 metrekarelik bir boğaz manzaralı Superior Room. Şimdi girişte antremiz var burada. Bir vale kutumuz var. Buraya isterseniz eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. İsterseniz buradan aracınızı çağırabiliyorsunuz. Burada güzel bir aynamız var. LED'li ayna. Hemen sol tarafımda odamızın efsane güzel bir banyosu var. Birazdan göstereceğim ben size burayı. Antreye devam ettiğimde de burada bizi vestiyer alanı, giyinme dolabı, aynalı bir makyaj masası karşılıyor. İsterseniz şöyle bir vestiyere hızlıca bir bakalım. Dolaplarımız gerçekten çok güzel. İçerisinde 2 tane yine klasik bornozumuz, şemsiyemiz, hatta el fenerimiz bile var. Her halükarda her şeyi düşünmüşler otelde. Misafirlerine çok önem veren bir grup Peninsula Grup. İstanbul'da da çok yeni oldukları için her şey şu anda gerçekten tertemiz. İnanılmaz güzel kokuyor. Burada da giyinme bölümünün gardırop tarafı devam ediyor. Burada güzel bir kasamız var. Yani seyfimiz var. Burada da çekmeceli dolaplarımız devam ediyor. Toplam 4 tane çekmece var. İnanılmaz güzel bir atmosferi var şu an odanın. Zaten İstanbul Boğazı'nı, tarihi Yarımada'yı gören bir manzaradayız. Tabii ki de şehir manzaralı odaları da var ama ağırlıklı olarak 177 odanın çoğu Boğaz manzarasına hakim. Sizi eski İstanbul'a götürüyor, moderniyle birleştiriyor diyebilirim. Şimdi yatak bölümümüzü gezmeye devam edelim. Odaya girdiğimizde, yatak bölümüne girdiğimizde burada bizi büyük bir LED ekranlı televizyon karşılıyor. Burada da 3 tane dolabımız var. Bunlardan birincisinde ilk defa bir otelde görüyorum bunu. Bir yazıcı televizyon kumandası var. Bu yazıcıyı siz kullanabiliyorsunuz. Size ait. İsterseniz Wi-Fi'den bağlanabiliyorsunuz. Burada da İngiliz priz üçlü sistemi var. Normal hızlı şarj aleti ve USB girişleri var. Aynı zamanda da HDMI girişi burada. Burada böyle bir çekmece var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Burada da mini barımız var. Burada hem alkollü hem alkolsüz içecek seçenekleri mevcut. Altında da yine atıştırmalık bölümümüz var. Burada da çikolatalar, kuru yemişler var. Bunlar da gayet güzel duruyor. Bu tarafın en son dolabında ise kahve standımız var. Kapsüllü kahve ve çay seçenekleri mevcut. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Burada da tatlı atıştırmalıklar var. Bunların hepsi ikram. Okumanız için bazı sanat kitapları burada mevcut. Çay bardaklarımız, tabak, çanak ve yine meyve ikramımız var. Burada bir çalışma masası var. Burada isterseniz işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peninsula Oteli'ndeki en güzel
güzel özelliklerinden biri, mesela şu andaki odamızda tam 3 tane ayrı tablet var. Yatağın başında 2 tane ve çalışma masasında da bir tablet var ve yanında da yine ayrı LED ekranlı telefonlar var. Bu tabletlerin şöyle güzel bir özellikleri var arkadaşlar. Buradan yatarken odanın bütün elektronik aksamını kontrol edebiliyorsunuz. Isıtmayı, aydınlatmayı. Aynı zamanda perdeleri bile kapatabiliyorsunuz. Buradan tuşa basıyorsun. Bence güzel bir özellik. Kendi evime bunu yapsam ne kadar mal olur acaba? Ben bir araştırayım. Şimdilik bence bu perdeleri biz açalım. Karşımızda komple İstanbul Boğazı ve manzarası. Şu karşıda bir tane kruz gemisi var. Yeni yanaşmış. Tabii bu tarihi Yarımada ve Galata Port biliyorsunuz kruz gemileri için dünyanın en büyük kruvaziyer limanlarından biri. Evet, Superior odamızı gezdik. Benim için şu anda 10 üzerinden 10 puanı aldı. Tabii gezmediğimiz tek bir yer kaldı. O da odamızın banyo bölümü. Bir de banyoyu inceleyelim. Banyomuz böyle sürgülü kapı. Bunlar yine Türk mimarisine ait desenler. Aslında İstanbul'la uyumu sağlamış. Şimdi banyomuz şu ana kadar gördüğüm en güzel banyolardan yine bir tanesi. Bu lüks otelleri gezmeyi o yüzden çok seviyorum. Marmara mermerleri kullanılmış. Adeta böyle bir hamama girmişsiniz hissiyatı veriyor size. Hem lavabomuz, küvetimiz, ayaklı duşumuz, her şeyimiz var. Küvetin şöyle güzel bir özelliği var. Hemen yine yanında LED ekranlarımız var. Oradan isterseniz gömülü entegre speakerlardan müzik açabilir veya hemen karşısında LED ekranlı televizyonumuz var. Televizyon açıp biraz küvette güzel vakit geçirebilirsiniz. Banyoyu gerçekten çok beğendim. Şimdi oteli gezmeye devam ediyoruz. Evet, otel turumuzu bitirdik arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Peninsula Otel'in en başındaki otel toplam 4 binadan oluşuyor demiştim. Biraz rüzgar var şu anda. Tam Karaköy'ün meydanındayız. Arkamızda da deniz var. Karaköy Vapur İskelesi var. Onların hepsini göstereceğim size. Biz 3. binada kalıyoruz bu gece. Şimdi size Karaköy'ün etrafını göstereceğim. Peninsula Otel nerede? Onları göstereceğim. Burası İstanbul'un ilk ticaret ve liman merkezlerinden birisi. Yüzlerce topluluğa ev sahipliği yapmış. Şu anda da hala bu özelliğini koruyor. Nasıl koruyor? İnanılmaz büyük kruz gemileri, dünyanın en büyük kruz gemileri mutlaka ve mutlaka Karaköy'e uğruyor. Tabii ki de Galata Port açıldıktan sonra Karaköy tam bir dünyanın merkezi haline geldi ve ilk kapalı kruvaziyer limanı olma özelliğini hala taşıyor. Bizim Peninsula Otelimizde hemen Galata Port'un yanında. Galata Port'la arasında inanılmaz gastronomik zevkler tadabileceğiniz restoranlar var. Güllüoğlu, Namlı, en önemli özelliklerinden bir tanesi de Peninsula Otel'in dünyaca ünlü şef Michelin yıldızı Fatih Tutak'ın Galata restoranı Peninsula Otel'in üstünde bulunuyor. Akşam 7'den sonra rezervasyonlarını açıyorlar. Türk-Asya mutfağını birleştirmiş Fatih Tutak. İpek yolunu kendisi yaklaşık 10 gün boyunca gezmiş ve Türk-Asya mutfağı yaratmış. Dışarıdan da gelip rezervasyon iyi yapabiliyorsunuz. Otelde kalmanıza gerek yok. Şimdi biraz Karaköy Meydanı'ndan bahsedeyim size. İstanbul'un ilk deniz fenerinden, yani Karaköy'ün ilk deniz feneri Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. İlk deniz feneri olma özelliğini taşıyor. Şu anda turizm amaçlı gidip İstanbul'a bakabiliyorsunuz. Çok eski bir yapıdır. Burası da Karaköy Vapur İskelesi ve dünyanın en büyük, en önemli camilerinden biri, en önemli ibadet yerlerinden biri Ayasofya'dan bahsetmek istiyorum size. O da tarihi Yarımada'nın diğer tarafında. Şuradaki gördüğünüz kruz gemisi de daha yeni yanaşmış 2 gün önce. Yaklaşık bir hafta boyunca burada olacak. Karaköy Vapur İskelesi'nden de hem Anadolu yakasını hem Avrupa yakasını gezebiliyorsunuz. Karaköy hala ve hala İstanbul'un en önemli ticaret ve iş hanı merkezlerinden biri. Artık nasıl olarak değişti onu size söyleyeyim. Artık bir tamamen turizm merkezi haline geldi. Galata Port'ta bir sürü restoran, akşam yemeği, fine dining imkanları bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda da cadde mağazacılığı var. Lüks restoranlardan mağazalara kadar alışveriş imkanı da sunuyor. Şimdi otelin önüne doğru gidiyoruz. Artık videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Biraz sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Ardından kapanışta görüşürüz.
Türkiye'nin en lüks otellerini gezmeye Travel Turkey ile devam ediyoruz. Bugün İstanbul'da yeni hizmete girmiş Peninsula Oteli gezdik, deneyimledik, bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada kanala abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Şu anda 4 tane tarihi eser binanın, yani otelin 4 binasında en başındayız. Burası balo bölümü olarak adlandırılıyor. Tabii ki de bu 4 binanın içerisinin hepsinde de odalar ve suitler var. Ben çok beğendim. Bakalım bu gece kaldıktan sonra da deneyimlerimi size aktaracağım. Yorumlarda yazacağım. Siz de bizimle dünyanın en güzel otellerini gezmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Az önce hatırlatmıştım. Yine tekrar hatırlatıyorum. Siz de Travel Turkey ile iletişime geçip bu lüks otellerde konaklayabilirsiniz. Özel ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. For English viewers, more information and accommodation you can contact with Travel Turkey. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.